Günaydınlar efendim. Uğur Bey'imiz yine başlamış. Yani ocağın başında lütfen böyle yemek hazırlıyor, kahvaltı hazırlıyor. Karavancılığın işlemi bu zaten. İşlemi mi bu? Yapmazsan aç kalırsın. Peki neye hazırlıyorsunuz siz böyle Şu sabah anda sabah? patatesi kestim. Evet, Patates kızartıyorum. evet. Yanına sosis Sosis, kızartacağım. Biber, kırmızı biber koyacağım. evet. Güzel bir kahvaltı yapmayı düşünüyoruz. Yani hiç durmadan bu karavanlarda işlerin bitmediğini izah ediyor muyuz efendim? Evden daha fazla çalışıyoruz burada. Evden daha fazla çalışıyorsun. Neden? Çünkü onu gerektiriyor. Dışarıda yaşam Evet. böyle bir şey. Dışarıdaki yaşam böyle bir şey. Orada evde musluk yanında, Evet. her şey yanında. Ama burada Ama burada her şey seyyar. her şey seyyar. O yüzden Sabahtan da dikkat ettim ya, su doldurdunuz herhalde. evet, suyu doldurmak zorundayız. Çünkü bunlar bir yerde lazım oluyor bize. Depomuz olmadığı için böyle bidonlara su dolduruyoruz. Bu bidonlarla yaşamamızı sürdürüyoruz. Uğur abi, ben şey diyorum. Su hayattır diyorum her zaman. Hayattan önce insanın her zaman yanında olan bir şey olması lazım. Hani ekmek ne kadar insanın ihtiyacı varsa suya da o kadar daha fazlasına daha ihtiyacı var. Öyle düşünüyorum ben. Yani su dediğimiz temizlik, su dediğimiz hayat. Ben hep böyle gördüm. Bugün hava kapalı sanırım. Yağmur mu yağacak? Bugün güneş panellerimiz biraz sıkıntıda olacak gibi. Güneş yok çünkü. Yağmur bekleniyor Gazipaşa'da. O yüzden biraz sıkıntı çekebiliriz bugün. Enerjiden dolayı değil mi? Enerjiden dolayı, evet. Çünkü enerjimiz güneşe bağlı. Evet. O yüzden öyle oluyor diyor. Bence hiç canınızı sıkmayın, güneş çıkacaktır yani. Uğur abi, keyif alıyor musun bu işten? Zaten zevk almasan, keyif almasan bu işler yapılmayacak. Yapılmaz. Yapılmaz değil mi? Tabii yapılmaz. Yani o kadar insan tanıdın ama keyifli kaç kişi tanıdın bu işi yapan? Allah sıkıntılı olanları da tanıdık. Evet. Hayatı Keyifli olanları da tanıdık ama ekseri keyifli geçiyor bu işler. ben Yani karavancılık öyle göründüğü gibi kolay bir şey değil. dışarıdan gözüktüğü gibi kolay değil ama biz Evet. karavancılığı bir medeniyet olarak görüyoruz. Biz bir kültür olarak görüyoruz. Bu yüzden sevgiyle yapıyoruz değil mi abim? Aynen öyle oluyor. Benim görüşüm böyle yani, hani herkes dışarıdan aman Allah'ım çok güzel bir hayatınız var, çok güzel yaşıyorsunuz, tatil yapıyorsunuz değil ama. Değil. Değil mi? Değil. Her şeyin bir zorlukları var. Evet, ama kimse böyle zorluklarını anlatmıyor ama kolaylıklarını hep anlatıyor değil mi? Evet, toz pembe gösteriyorlar karavancılığı Evet. ama öyle değil. Ya ben ama her şeyle çok seviyorum. Ben çok memnunum. Severek yapıyorum ben bunu aslında. Ya hepimiz severek yola çıkıyoruz ama işte bazı böyle zorlukları oluyor bu işin. Zorluk Mesela kovulmak gibi. ama burada da bayağı bir karavan olmuş. Ya artık güzel geçiyor değil mi efendim? Hepsiyle de tanışabiliyor musunuz burada? Hepsiyle olmasa bile 10 kişiden 4'ünü tanıyorsun. Ya birçoğunu tanışıyoruz. Tabii. Yani güzel saatler geçiyor değil mi efendim? Tabii. Dostluklar yani burada daha fazla oluyor. Bu 5. yılınız değil mi sizin? 5. yılımız. Evet, 5. yıl. Tabii Türkiye'nin birçok iline de gittiniz bu Yok, sıralar. ben 5. yılı da geçtim de 2011'den beri ben geziyorum. 2011'den. 2011'den beri. Bu arabayı tasarlarken düşünerek, ölçerek, biçerek mi yaptınız efendim? Aynen, bu benim
kendi düşüncem, kendi fikrim. Onu tasarlayarak kendime uygun şekilde yaptım. Kendi ihtiyaçlarına göre yaptın Evet, değil mi? aynen öyle. Ben şunu da dile getireyim aslında. Heh, Karavan demek lükslük değildir aslında da ihtiyacına göre karşılamak değil midir? aynen öyle. Yani neler lazım olduğunu sadece onlardan olması yeterli benim gözümde. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Ya şimdi fazla eşya da iyi değil, az eşya da iyi değil. Ben ihtiyacını karşılaması yeterli olur gibi. Araba büyük olur, fazlasını alırsın, o da fazla gelir sana. Hani her şeyi minimal yaşayacaksın. Adı üstünde Fazla ama. bir eşya doldurup da kendini yollarda rezil etmeyeceksin. Yani Bu perişan. fazla, şu az diye. Evet. Minimal yaşayacaksın. Yani ikişer kıyafet bile yetiyor bize yollarda değil mi? Yetemiyor, evet. Çünkü gittiğin yerler yazlık bölgeler. Yani yerimizin de bir de çok fazla olmadığından dolayı, çok Evet. fazla eşyamızı koyamadığımızdan, Evet, hani ev hayatı yaşayamadığımızdan dolayı, evet, ondan dolayı yeterli olabilir değil mi efendim? evet, aynen öyle. Ya bu sevgin bambaşka Uğur abi senin ya. Kim? Sevgin bambaşka diyorum yani. Sevgimi katıyoruz zaten. Sevgini katıyorsun Fakat değil mi? sevgiyi katmayınca bu işler olmuyor. Ya yengem de yok ama sevgi al. Efendim? Buralardaydı. Tabii komşuların da çok iyi değil mi efendim? Onlar olmasa zaman geçmez. Geçmez değil mi zaman? Evet. Arkadaşlar da şey yapabilirsiniz. Yok ben sosyal medyada öyle boy göstermek istemem. Sadece merhaba Nihal ben bu arada. Memnun olurum efendim. Ben de Takip edeyim, beğeniriz. Ay nasıl İzlenme isterseniz. rekoru olur. Hani Nasıl diye isterseniz. yani. Uğur abi tam hızınla devam ediyorsun herhalde kahvaltıyı hazırlamak için yine. Evet. Sosisleri de aldın. Parçaladın. Parçaladın demeyelim ona. Ne yaptın peki? Kibar- Kestin kibar mi? olarak kestik. Süperdi. Özenle yapıyorsun ya, severek yapıyorsunuz gerçekten. Ama yapmak zorundayız. Bu iş öyle salla başını gibi olmuyor. Olmuyor değil mi? Ama yengemin de yemekleri gerçekten harika. Siz ayrı bir mutfakta çalışıyorsunuz ya. Size şöyle bir eviniz olsun, kocaman mutfağı olsun. Mutfaktan hiç dışarı çıkmayın ya. Teşekkür ederim. O sizin görüşünüz. Evden dışarı çıkamayın, hep yemek yapın ya. Ama Uğur'un lezzeti daha güzel. El lezzeti. Ya dedi ya hani ben yapmak istersem en güzelini yapmak için Salça kullanacak mısın? Yok. Şunu alsana. aldık. Tabii ki efendim. Ne yapmak istediğini hala düşünüyorum ve merakla bekliyorum ben senden. Yok be kızım. Öyle bir doğaçlama bir şey. Ya ama sen bir arada Belli bir şey yok hani. sen demiştin ben kokoreççilik de yapmıştım çünkü bıçak Evet. tutuyorsun çok da iyi dilimler yapmaya çalışıyorsun. Şu an daha doğrusu kesiyorsun da. Ama tatilden çok sürekli çalışılıyor değil mi karavanda? Evet, evet. Hiç boş kalınmıyor gibi ben görüyorum yani. Bak ya hala kızartıyor ve hiç erinmiyor var ya. Keyif alıyorsun ya. Vallahi keyifle yapıyorsun. Hiç bir günde şikayetçi de dahi olduğunu zannetmiyorum herhalde. Yok Yusuf. Şikayetçi olsak bu işi yapmayız, bu işlere kalkışmayız. Değil mi? Tabii.
çıtır çıtır sesleri geliyor. He? Çıtır çıtır sesleri geliyor. Bak şeyin pınarımış bu. Neyin? Siz Ha? 100 lira. Nereye girmiştik? Şimdi ne yapıyorsun orada? Şimdi soğanımızı, kırmızı biberimizi, Evet. sosisimizi attık. Evet. Şimdi şu anda karıştırıyoruz. Bunu patatesle buluşturacağız. Ha, beraber hepsini buluşturacağız. Tabii. Kendi aralarında bir buluşma yapacaklar ve tatlı bir şey olacağını zannediyorum. Sanki mükemmel bir lezzet olacak ortada. İnşallah öyledir. Ya sen yaparsın da olmaz mı ya? Evet. Son olarak patatesle mi buluşturuyorsun Uğur Evet, abi? aynen. Patatesle buluşturduk sosisi. Şimdi karıştırıyoruz. Ne kadar bekleteceğiz böyle? 5 dakika bekleyin. Yeterli olur diyorsun yani. Ellerine sağlık. Evet, kocamın sevgisini içine katarak Evet. yaptığı, Hazırlandı. hazırlandığı çökertme sosisi. Bu da bir çökertme sevgili. Biraz soğanlar yanık Ama soru geldi. lezzeti vardır. Ellerinize sağlık gerçekten. Ketçapımız yok değil mi? Var. Var mı sende? Var. Açılmamış ki Yusuf'cum bu. Açabilirsiniz efendim. İlk kullanım sizdendir o zaman. Şimdi bunun yanına kavun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun.